İlk bomba haberini duydum, aklıma İsrail geldi. Ben katliam yapmaya devam edeceğim, siz de susmaya devam edeceksiniz. Sevdiğime seviyorum diyorum, sevmediğime de sevmiyorum diyorum dedi. Neden Yunanistan'a kasa yaptırımını uygulamadınız? Yani sen orada psikolojik üstünlüğünü kaybettin. Ama tabii Yunanistan bundan rahatsız olması da oldukça normal. Gazete'den herkese merhaba. Bugün Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Furkan Kaya hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, yayınlar diliyorum Zeynep Hanım. Bugün NATO zirvesindeki gözlemlerinizi konuşacağız. Ama ondan önce izleyicilerimize kanalımıza abone olmaları ile ilgili bir çağrınız olur mu acaba hocam? Elbette GZT bugün gerçekten dijital platformlar arasında en başta gelen isimlerden biri. Dolayısıyla içeriklerin çok da takip edildiğini görüyoruz zaten izlenme sayılarına baktığımız zaman. Abone sayısının da bunda katlayarak ilerlemesi lazım. Takipçilerimize tabii ve izleyenlere aşağıdaki üye ol butonundan ve takip butonundan da üye olarak programlarımızı daha düzenli takip etmelerini buradan tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam. İlk sorum şu. Macron zirveye gelmeden önce Suriye'ye gitti. Neden gitti? Şimdi tabii ki NATO zirvesi dünya tarafından çok yakın takip edilen ve neticeleri ve zamanlama bakımından da çok önemli bir sürece denk geldi. Hep konuştuğumuz gibi İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, bir de tabii ki yeni Suriye dönemi. Şimdi Ahmet Eşşara dönemiyle beraber dönüşümün devam ettiği bir süreçte bir taraftan da İsrail'in Lübnan'da saldırıları devam ediyor. Bir taraftan İsrail Suriye'yi tehdit etmeye devam ediyor, işgaline devam ediyor. Ve bu süreçte tabii ki Fransa Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye ziyareti de oldukça önemliydi ve NATO zirvesinin hemen öncesine gerçekleşti. Oradan da NATO'ya geldi, Ankara'ya geldi. Şimdi şunu söylemek lazım, 2009'dan beri ilk kez bir Fransız Cumhurbaşkanı Suriye'ye gitti. Resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ve ikinci önemli özelliği de devrimden sonra, Suriye devriminden sonra ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesi de Fransa, Suriye'yi ziyaret gerçekleştirdi. Yani iki önemli aslında mahiyeti var bunun. Şimdi baktığımız zaman bu bir nezaket ziyareti değil. Bunu söylemek lazım. Yeni Suriye'de Fransa'ya aslında alan açmaya çalışan bir anlayışla Macron'un o bölgeye gittiğini söylememiz gerekiyor. Çünkü Esad rejimi devrildikten sonra özellikle yeni dönemde kendisine yer bulmak isteyen ülkeler, ki biliyorsunuz arka arkaya ziyaretler de oldu. Avrupa Birliği nezdinden de ziyaretler oldu. Aynı şekilde Fransa'da tarihi olarak da zaten biliyorsunuz buraya ilgi duyan bir anlayışları vardı. Birincisi siyasi nüfus olarak Macron Fransa'nın burada yer alması için Şam'la kurumsal ilişkiler kuran ilk ülke olma özelliğini kazanmak üzere gittiğini düşünüyorum Suriye'ye. Bu birincisi. İkincisi tabii ki ekonomik meseleler. Siyasetle ekonomi biliyorsunuz beraber ilerler. Dolayısıyla ekonomik bir paylaşım olarak adlandıracağımız bir enerji diplomasi bağlamında Macron'un Suriye'ye gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi yanında da yöneticilerin olduğunu görüyoruz. Fransa'nın ünlü enerji şirketlerinin temsilcilerinin de yanında olduğunu görmekteyiz. Ve bu müzakere başlıkları içerisinde ekonomik olarak enerji, limanlar, hava kargo taşımacılığı, bankacılık sistemi ve Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden inşa etme projelerinin çantasında olduğunu görüyoruz Emmanuel Macron'un. Ve bir de tabii bu da önemli tabii ifade etmek gerekir, basında yer alan haberlerde bunu şahitlik ediyoruz. Kargo taşımacılığında da Suriye'den Avrupa Birliği'ne Fransız şirketlerin Suriye'de yerini almak istediğini de söylüyoruz. Üçüncüsü de tabii ki güvenlik. Biliyorsunuz Fransa daha önceleri işte DAEŞ'le mücadele de altında orada güvenlik politikalarını uygulamaya çalışmıştı. Şimdi tabii bu güvenlik politikalarının yanında Macron'un ziyaretiyle kaldığı otelin karşısında bir bombanın patlaması da oldukça önemliydi. Şimdi tabii aklımıza hemen ne geldi? Açıkça benim ilk bomba haberini duydum, aklıma İsrail geldi. Niye İsrail geldi? Diyeceksiniz ki Fransa-İsrail arasında düşmanlık mı var? Problem mi var? O anlamda bunu değerlendirmemek lazım. İsrail'in Fransa'ya gönderdiği bir mektup olarak görmek lazım. Çünkü biraz evvel söylediğim başlıklarla beraber ve Macron çok önemli bir açıklama yaptı. Mealen şunu söyledi, tam cümlelerini hatırlamıyorum ama Suriye ile yeni dönem ilişkilerimizi kuvvetlendireceğiz. Daha iyi ilişkiler tesis edeceğiz dedi. Şimdi bu tabii ki doğal olarak kimi rahatsız eder? İsrail'i rahatsız eder. Çünkü İsrail'in amacı zaten yeni Suriye yönetimini kuşatmak, kuşatma altına almak, teslim almak. Bir de İsrail'in aparatları boşa çıktı. Yani yerle eksan oldu. Ne bu? Terör örgütleri. Bir DAEŞ, ikincisi PKK ve PYD. Sayın Cumhurbaşkanı için Donald Trump dememiş miydi 2000 yılının ardından kazanan Suriye'de Türkiye'dir diye. Şimdi onun arkasından bu entegrasyon süreci, yeniden yapılanma, İsrail'in kullandığı o aparatlar, o terör örgütleri boşa çıkınca tabii çılgına döndüler. Bu sefer kendileri işgale devam ettirmek ve Şam yönetimi teslim almak üzere bir girişimde bulundular. Dolayısıyla ben bu bombalı saldırıyı NATO zirvesi öncesinde Fransa'ya gönderilen, Macron'a gönderilen bir mektup olarak görüyorum. İkincisi de NATO'ya gönderilen bir mektup olarak görüyorum. Hani NATO üyelerine eğer siz burayla ilgili bir şeyler konuşacaksanız öncelikle İsrail'in çıkarlarını önceleyeceksiniz. Buranın değil, Filistin'in, Lübnan'ın, Suriye'nin değil, benim İsrail'in çıkarlarını önceleyeceksiniz. Ben katliam yapmaya devam edeceğim, siz de susmaya devam edeceksiniz. Mesaj olarak ben bunu gördüm Zeynep Hanım. Dolayısıyla Macron'un Ankara'ya gelmeden önce Suriye'ye giderek, Şam'a giderek Suriye dosyasını yalnızca Türkiye, ABD ve Körfez ülkeleri şekillendirmesin, masada Fransa'da olsun demesi olarak da yorumlayabiliriz. Yani ben de masada yer istiyorum kendime.
Neden? Çünkü çıkarlar, ekonomik çıkarlar. Fransa neden buradan para kazanmasın? Bir de biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrası bu Sykes-Picot dediğimiz Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın çizdiği harita ve kendini orada hak görme, Suriye'de biliyorsunuz onların bir manda yönetimi altında olan coğrafyaydı. Dolayısıyla yeni yönetimde ben de olmak istiyorum diyerek Fransa kendisi bir sandalye kapmak istediğini söyleyebiliriz. Hocam zirvede en çok dikkat çeken konulardan biri de Mehter Marşı mevzusuydu. Bu Evet. Mehter Marşı'yla karşılamaları liderlerin. Özellikle Yunanistan'dan gelen tepkiler de çok dikkat çekti. Bizim de dikkatimizi çekti. Yani biraz amiyane bir tabirle soracağım ama Yunanistan Mehter Marşı'mızı da çalar mı hocam? Ne yaparlar? Ne diyorsunuz? Tabii çok enteresan bir görüntüydü. Şimdi ben Mitsotakis Ankara zirvede, NATO'da da yüz yüze geldik. Selamlaştık, böyle ufak bir sohbet de oldu ama tabii çok da kalabalıktı. Heyetiyle beraberdi. Şimdi yüzündeki tedirginliği ben de gördüm. Şimdi biliyorsunuz turkuaz halıda yürürken Yeniçerilerimiz ve Mehteran takımımız beraberlerdi ve Ceddin Deden çalıyordu. Şimdi bu önemli ve şöyle bir baktım Mitsotakis sola doğru bir baktı ve sarsıldı. Yani rahatsız oldu, böyle bir telaşlandı. Ondan sonra da işte daha sonra sosyal medyada konu olan ve daha sonraki gün başlayan zirvede halıda yürürken işte böyle yürürken bir Efe tarzında kollarını açarak yürümesi de gündem oldu. Ama kendi medyasında da biliyorsunuz Zeynep Hanım eleştirildi. Yani sen orada psikolojik üstünlüğünü kaybettin, karşılık veremedin gibi bir durum söz konusu oldu. Tabii burada biliyorsunuz Mehter Marşımız bizim sadece bir Osmanlı nostaljisi olarak değerlendirmememiz lazım. Mehter Marşımız aynı zamanda dünyanın en eski askeri müzik geleneklerinden biri. Ve Mehter Marşı sadece bir melodi değil, sadece bir ritim değil. Biliyorsunuz büyük savaşlarda özellikle İstanbul'un fethi, Varna, Mohaç, Rodos gibi büyük savaşlarda Mehter Marşımız önce çalar. Düşman kuvvetleri önce Mehter Marşı'nı duyar. Mehter Marşı'nın gücünü, kudretini hisseder. Psikolojikman onları sarsar. Daha sonra ordumuz Yeniçeriler gelerek orada zafer kazanır. Yani şu da çok enteresan. Dünyada belki ilk yumuşak güçle sert gücü bir arada kullanan ordumuz da Türk ordusu, Osmanlı ordusu, Yeniçeriler. Ve Mehter Marşı da bunun yumuşak güç tarafı. İlk önce psikolojik üstünlüğü ele geçiriyorsunuz. Psikolojik harp uyguluyorsunuz. Daha sonra Yeniçerilerinizle, ordunuzla düşman kuvvetlerini yerle yeksan ediyorsunuz. Bu çok önemli ve bu manada Yeniçerilerle Mehter takımımızı beraber ayrı düşünmemek lazım onları. Beraber görmek lazım. Bir bütün olarak görmek lazım. Ve tabii ki bizim ordu moralimizin, devletin devamlılığının, prestijinin de bir temsilidir Mehter Marşı. Tabii ki NATO içerisinde bildiğim kadarıyla da ilk kez Mehter Marşı'yla bir devlet merasimi gerçekleşti. Bence çok da hoş oldu. Bu Osmanlıcılık veya işte yeniden Osmanlı anlamında değil ki. Bu bizi M.Ö. 206 Metehan'ın kurduğu Türk ordusunun işte 1265 belki matematiksel hata yapabilirim ama 1500 ile yakın artık belki daha fazlası da var bence. Ordu geleneğimizin bir temsilidir. Biz hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı misafirlerini karşılarken ki bu NATO'da da vardı. Bizim 16 büyük Türk devletinin askeri kıyafetlerini temsil eden bir mangamız da vardı orada. Bir temsilimiz de vardı. Şimdi bu ne demek? Biz bir devlet geleneğinden geliyoruz. Biz bir ordu geleneğinden geliyoruz. Bizim tarihi bir medeniyet rezervimiz var. Bu çok kıymetli ve mekanlar, onunla birlikte marş, işte kıyafetler, üniforma bunların hepsi bir bütün. Bence Türk devlet geleneğinin çok güzel bir temsili. Ama tabii Yunanistan bundan rahatsız olması da oldukça normal. Çünkü hafızalar hala çok taze. Ama biz tarih olarak da ifade ettik. Hiç gerek yoktu birilerinin vekil gücü olmaya. Çünkü biz Türk-Yunan dostluğuna inanan, hala topraklarımızda yaşayan Rum vatandaşlarımız var, azınlık vatandaşlarımız var ve onlarla olan zaten bizim sohbetimizde bir problem yok. Ama Yunanistan içerisinde Türk düşmanı üzerinden siyaset yapan bir güruh var. Onlar Mehter Marşı'nı duyduğu zaman tüyleri maalesef diken dikene geliyor ve belki şöyle toparlamak lazım. Hani o Mehter Marşı NATO zirvesiyle görecek olursak, Ankara zirvesinde NATO'nun marşı çalındı ama Türkiye'nin tarihsel hafızası Mehter'le salona girildi. Bence bu çok kıymetli. Evet, NATO'nun geleneksel müziği var ama salona girerken Mehter Marşı'yla girilmesi bence çok kıymetli olduğunu söylemek lazım ve kimseye de karşı değildi bu. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ya başka kimse de görmediniz değil mi böyle bir tepki hocam? Sadece Yunanistan tarafında vardı gibi oldu. Bir tepki de Trump'tan gördüm ama Trump böyle yaptı. Bu da önemliydi. Yani Trump hayran kaldı, Yeniçerilere baktı, Mehter Marşı'na baktı ve o gayet güzel beğendi, hoşuna da gitti. Ondan böyle bir tepki gördüm ama olumsuz bir tepki ben diğer devlet başkanlarından açıkçası görmedim. Hocam zirvede öne çıkan isimlerden biri de İtalya Başbakanı Meloni'ydi. Hem giyim tarzıyla yani diplomatik olarak verdiği mesajlarla hem de bazı tepkileriyle çok dikkat çekti. Özellikle Trump'a olan tepkisi çok öne çıktı. Zirvede nasıl bir izlenime sahip oldunuz? Neler gördünüz Meloni tarafından? Öncelikle İtalya Başbakanı Meloni zaten uluslararası medyadan gördüğümüz üzere çok şık olarak adlandırıldı. Hani çok özenerek bu toplantıya geldiğini ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ile arasında da gerçekten iyi bir diyalog var. Türk-İtalyan dostluğunun ve hem siyasi hem ticari dostluğunun gerçekten liderler diplomasi dediğimiz süreçte de bir bütün olarak baktığımızda çok olumlu ilişkiler var. Biliyorsunuz ortaklıklarımız var. Savunma sanayinde de ortaklıklarımız
çıkarımız var İtalya ile. Bu bakımda çok çok önemli. Ama tabii Donald Trump'ın kendi kişisel görüşü, duruşuyla zaten Avrupa Birliği ülkeleriyle başlayan büyük bir sorun var. Hatta hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşürken basınla beraber ben sevdiğime seviyorum diyorum, sevmediğime de sevmiyorum diyorum dedi. Yani açığım ben dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum ben dedi. Ama Avrupa'yı sevmiyorum demeyi getirdi. İspanya'yı çok eleştirdi biliyorsunuz. Çok sert cümlelerle eleştirdi. Ve Meloni ile de arasında biliyorsunuz bir önceki zirvede başlayan bir problem vardı. İşte tokalaşma sırasında o gerginlik hissedildi. Ama tabii şunu görmek lazım. Bunu kişisel problemlerle yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve Donald Trump'la Meloni arasında ideolojik olarak baktığımız zaman hani çok da büyük farklılığın olmadı ama belli noktalarda anlaşmazlıkların, çünkü ikisi de bunu yüz ifadeli gösterebilen bir lider olduğu için belki basına yansıdığında biz böyle yorumluyoruz. İlişkiler kopma noktasına geldi veya çok büyük problem var gibi. Şimdi Meloni de sorunları yüzüne yansıtıyor. Donald Trump da bunu yüzüne yansıtıyor. Yani diplomatik belki bir yüz görmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir problem var gibi gözüküyor. Ama Akdeniz güvenliği, Kuzey Afrika, göç, enerji güzergahları, savunma sanayi dediğimizde zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de İtalya nezdinde çok hassas durduğu bir nokta var. Ama en çok tabii Türkiye ile bir Akdeniz diyaloğu bakımından İtalya ile Türkiye'nin çok önemli bir diyalog kurduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de şu var tabii ki İtalya'nın rahatsız olduğu nokta aslında savunma harcamalarında sadece biz Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlarını almak zorunda değiliz diyor İtalya. Yani Meloni'nin aslında söylediği bir şey de bu. Ve İtalya'nın taahhütlerini yerine getireceğini fakat harcama önceliklerini ekonomilerine göre belirleyeceğini söylüyorlar. Donald Trump dedi ya %5 her NATO üyesi artık bize %5 bu parayı verecek dedi. Hatta İspanya en çok buna karşı çıktı. Hani onlar da haklı tabii ki, biz hani Rusya'ya en uzak mesafede olan ülkeyiz. Dolayısıyla ben niye bu kadar para ayırayım dedi. Ama ittifak anlayışı içerisinde tabii coğrafi uzaklık, yakınlık diye bunun barometresini tutmak oldukça zor. Keza İtalya'da ilk önce bizim ekonomik önceliklerimiz, bizim savunma sanayimiz, ondan sonra bizim Amerika Birleşik Devletleri ile alıp verebileceğimiz bir şey varsa onun üzerine konuşuruz demesi. Dolayısıyla İtalyan sanayisi, teknoloji ve araştırma istihdamıyla ilişkilendiren bir Meloni var ve Donald Trump'la anlaşamadıkları nokta aslında bu. Donald Trump diyor ki benden alacaksın. Meloni de diyor ki önce ben kendi milli çıkarlarım noktasında bakacağım. Ondan sonra ben alıp almayacağıma karar vereceğim diyor. Diğer taraftan tabii ki Meloni'nin Ankara zirvesinde belki bir önceki toplantıda Donald Trump'la o gerginliği yaşamadan bir şeyler sürdürebilir miyiz? Yani diyalog kurabilir miyiz niyetinde olduğunu söyleyebiliriz ama tabii işte resepsiyona biliyorsunuz en geç o gelmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz kendisini karşılamıştı biliyorsunuz. Donald Trump'ın da buna çok gücendiği söyleniyor. Yani niye benden sonra geldi dediği de söyleniyor bir ifadede ve o liderlerin aile fotoğrafı çektirmeden evvel Trump geçerken işte suratını sağa doğru çevirmesi ve göz göze gelmek istememesi olarak. Ha belki gayri ihtiyar, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçti önden biliyorsunuz. Hani onunla selamladı, belki gayri ihtiyar oraya bakar. O anda Trump geçti. Bilemiyoruz tabii, insani bir durum da olmuş olabilir. Ama dışarıdan baktığımız zaman özellikle Türkiye ile İtalyan ilişkileri bakımından Zeynep Hanım, savunma sanayi, Libya meselesi, Afrika, göç ve enerji alanlarında çok daha sıkı ortaklıkların gelebileceği bir süreci görebileceğimizi tahmin ediyorum. Hocam ben yine bir şey daha merak ediyorum. Macron gözlüğünü hiç çıkarmadı. Evet. Bütün süreç boyunca, hatta koşarken bile sürekli bir gözlük taktı. Bu gözlük muhabbeti de hatta çok fazla konuşuldu sosyal medyada. Yani bu gözlüğün olayı nedir? Niye hiç çıkarmadı? Ya da buradaki duruşuyla alakalı bir şey mi anlatıyor bize acaba? Şimdi tabii gözlük meselesi daha önceki Macron'un katılmış olduğu uluslararası toplantılarda çok konuşuldu. Bir de tabii şimdi gözlüğü de kendi karizmasıyla bütünleştirmeye çalışıyor Macron. İşte ellerini cebine sokuyor, pozlar veriyor ama gözlüğü takmasının sebebi sağlık problemi yüzünden. Gözün damarlarında bir çatlak olması sebebiyle ışık hassasiyeti olması vesilesiyle de güneş gözlüğü takması kendi doktorları tarafından önerilmiş. Dolayısıyla bu tip işte flaşlı, ışıklı ortamlarda, flaş patlamalı ortamlarda Macron güneş gözlüğü takarak güneş ışınlarından veya tabii ki yapay ışıklardan kendini korumaya çalışıyor. Keza biliyorsunuz kendisi gittiği her toplantıda spor yapmayı da ihmal etmiyor. Bu 2 günlük NATO toplantısında da o sabah kalktı. Kuğulu Park'ta mı koştu, tam belki yanlış söylüyor olabilir ama orada tabii büyük güvenlik önlemleri alındı. Yanında da Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransızca tercümanı vardı. Onunla beraber güzel de bir görüntüydü aslında. Yani çok sıcak bir ortamda koşusunu gerçekleşti ve gözlüğü gene gözündeydi. Ama böyle hani ünlü bir film vardır ya, Top Gun, biliyorsunuz Tom Cruise'un, çok da güzel bir filmdir. Oradaki takılan gözlük gibi bir havacı gözlüğü taktı ve onu da NATO toplantısında çekilen aile fotoğraflı diyaloglarında da bence kendi karizmasıyla da bütünleştirmeye çalıştı. Çünkü hareketlerine falan baktığımızda sanki böyle sert, yani karizmatik bir Fransız Cumhurbaşkanı görüntüsü çizmeye kalktı. Ama Donald Trump biliyorsunuz Macron'un karizmasını da
sarsmıştı. Özellikle Macron'un eşiyle yaşadığı problemleri yüzüne vurarak bir uçakta biliyorsunuz bir hadise olmuştu Macron'un eşiyle inmeden evvel. Onu da sürekli dile getiren Donald Trump yani Macron'un da böyle karizmatik durma şansını pek de mümkün kılmıyor. Basına yansıyan birçok görsel oldu ama ben bir de basına yansımayan tarafta ikili görüşmeler arasında sizin dikkatinizi çeken farklı bir olay oldu mu bunu çok merak ediyorum. Yani önemli gördüğünüz bir detay, ikili ilişkiler arasında farklı bir yaklaşım oldu mu acaba? Şimdi şöyle zaten gözler Zeynep Hanım biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında görüşmelerdeydi. Hakikaten zirve başlamadan evvel ben hep şunu söyledim zirve içinde zirve olacak. Yani bir taraftan NATO zirvesi bir de Türk-Amerikan zirvesi. Hatta ondan da öte Trump ve Sayın Erdoğan zirvesi. Keza Air Force One biliyorsunuz uçağıyla geldi. Kapılar açıldı ve Donald Trump'ı ben ilk gördüğüm zaman ekrandan çok yorgundu. Ben öyle gördüm. Yani sanki böyle uçakta birileri ona baskı yapmış, telefonlar çalışmış. Son ana kadar işte bak Katsa'da şunu yapma, F-35'te bunu yapma. Yani Amerika'daki lobiler Donald Trump'ı bayağı bir baskı altına almış gibi hissettim. Ya da Netanyahu bilmiyorum. Netanyahu telefonlarına çıkmamıştı Trump biliyorsunuz zaten. Merdivenlerden aşağı indi Trump ve Sayın Erdoğan onu biliyorsunuz. Uçağın hemen yanında karşıladı. İlk tokalaşma zaten zirvenin manşetiydi. Uçağın önünde uzun süre konuştular. Demiş Trump, bu uçakla ilk defa sana geldim. Bu yeni Air Force One'da. Yani sana ayrı bir ihtimam gösteriyorum demeye getirdiğine gördük. Yürüdüler halıda, sohbet ettiler. Daha sonra biliyorsunuz havalimanındaki misafirhanede ağırlandı. Orada da bir yarım saat sohbet ettiler. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı makamına geçtiler. Orada basınla beraber çok önemli mesajlar verdi. İşte Sayın Erdoğan için geldim dedi. İşte onu seviyorum dedi. İşte sevdiğimi söylüyorum. Orada onu ifade etti. Bunlar aslında manşetlik durumlardı. Fotoğraflarda işte omuzuna tutarken, koluna girerken yani Donald Trump'ın ne kadar mesafeli olduğunu biz Beyaz Saray'da Avrupalı liderleri makam masasının karşısına böyle tesbih gibi dizerek, parmak sallayarak görmüş müydük? Evet görmüştük. İtalya Başbakanı orada, İngiltere Başbakanı orada, Almanya Başbakanı orada değil mi? Bunlar Avrupa Birliği'nin büyük ülkeleri. Ama Sayın Cumhurbaşkanı oraya oturmayacağını o da biliyor. Dolayısıyla nerede nasıl davranması gerektiğini bilen bir Trump olarak ben orada gördüm. İkincisi tabii ki mesela işte Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabıları çok göze çarptı. İlk tabii külliyeye girerken Makosen ayakkabıları vardı ama o aile fotoğrafı ve diğer görüşmelerde beyaz spor ayakkabı vardı. Hatta Mike Rutte Donald Trump'a ayakkabılarını gösterdi Edi Rama'nın. Trump da şöyle yaptı. Böyle ayakkabı da gelir mi dedi. Onu da şöyle söylüyorlar. Edi Rama biliyorsunuz eski bir basketbolcu. Dolayısıyla bu rahat giymeyi seven bir insan oldu. Ve tabii dikkat çekmek için de özellikle kendisinin böyle bir tarzı benimsediği ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle bir renkli görüntünde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii Mitsotakis'in hal ve tavırları göze çarptı. Bilhassa böyle de cümleler işte yine F-35 verilirse işte Akdeniz'de Ege dengesi, Adalar Denizi dengesi bozulur. Verilmemeli gibi böyle çok gereksiz cümleler kurdu. Ama biz şunu söyleyeyim, bir Türk misafirperverliğinin en ince noktasına kadar tevazusunu ve gösterisini onlara sunduk. Hatta ben de orada çok teşekkür ediyorum burada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese. Gerçekten eksiksiz. Yani lavabolarda diş macunu fırçası bile kutularda gayet steril bir şekilde konmuş. İkramlar, Türk mutfağının, Osmanlı mutfağının en güzel yemekleri servis edildi. 3 öğün ve oradaki yabancı uluslararası medya kuruluşlarından şunu duyduk. Ya biz diğer toplantılarda hep oradaydık ama biz böyle bir ikram görmedik. Hani bazı şeyleri biz paramızla bile aldık dediler. Küçük sandviçler verdiler ama burada 3 öğün yemek, tatlısı, tuzlusu, çorbası o anlamda da gerçekten ben en ince ayrıntısına kadar bunun düşünülmesi çok çok önemli diyorum. Türk misafirperverliğini göstermesi bakımından. Büyük güvenlik önlemleri var tabii ki. Tarihi belki en ciddi ama rahatsız edici değildi Zeynep Hanım. Bu önemli. Yani güvenlik güçlerimiz gayet kibar. Hani o böyle sertliği hissettirmedi. Evet Ankaralılar zor 2 gün yaşadı belki. Onu da söylemek lazım. Yollar çünkü kapalıydı. Ama Türk polisinin hani sempatik yüzü, o güvenlik tedbirleri yani çok güzel yumuşak bir geçiş oldu diye söyleyebilirim. Bir de tabii o külliyenin Beştepe'nin biliyorsunuz gün batımında oluşan çok güzel bir renk oluşuyor. Orada liderlerin işte akşam resepsiyonlara gelirken özellikle İzlanda Başbakanı biliyorsunuz arabadan makam arabasına indiğinde şöyle bir havaya baktı, şöyle bir külliyeye baktı. Yani çok güzel, çok yumuşak. Yani diplomasinin belki en ısıtıcı anlarından biriydi. Ve liderler arasında diğer zirvelerde gördüğümüz o soğukluk, donukluk da yoktu. Aile fotoğrafı çekilirken sanki bir dost yemeğine gelmiş, akşam yemeği yenmiş, herkes evine dönecekmiş gibi bir görüntü vardı. Ve liderler Ankara gezilerinde de bu sıcaklığı Türk halkından da gördüklerini ifade ettiler. Bu da çok kıymetliydi. Hocam peki sizce Türkiye'nin stratejik ağırlığı nasıldı? Yani özellikle biliyorsunuz NATO'nun Türkiye'de olması daha önce de çok konuşuldu. Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması ile ilgili de çok konu oldu. Peki sizce NATO'da nasıl bir Türkiye
neye vardı? Şimdi biliyorsunuz Türkiye NATO'ya 1952'de üye oldu ve Güneydoğu Kanadı'nın önemli bir aktörü olarak üye oldu. Stratejik ve coğrafi önemi o dönem, o tarihten beri başladı. Ama bizim NATO ile ilişkilerimiz Türk-Amerikan ilişkileriyle paralel ilerledi. Hep inişli çıkışlıydı. Çok sorunlar yaşadık, çok problemler yaşadık. Türkiye'yi ikircikli davranan, Türkiye'yi darbeler, ekonomik sorunlar, siyasi çalkantılarla dizayn etmeye çalışan zihniyetlerle biz mücadele ettik. İşte bakın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin seneyi devriyesi yaklaşıyor ve biz çok yalnızlık yaşadık Zeynep Hanım. Maalesef diyorum çünkü biz ittifak üyelerimize karşı, ittifaka karşı her zaman bağlı kaldık ama bağımlı olmadık. Bizi birileri bağımlı kılmaya çalıştı. Şimdi bu NATO zirvesi aslında Türkiye'nin milli savunma teknolojisiyle, diplomasisiyle, demografisiyle tam kapasite bir bölgesel güç olduğunun bir menteşe ülke olarak, 3 coğrafyayı bir arada tutan menteşe ülke olarak coğrafi gücünün üzerine siyasi, diplomatik ve askeri kapasitesini mühürleyen bir devlet duruşu sergiledi. Buna bir abartı yok. Şimdi bazı yerlerde ya abartmayın o kadar. Hayır, niye abartacak bir şey yok. Zaten savunma sanayi forumu bunu gösterdi. NATO bunu tekrarladı. Mark Rutte bunu tekrarladı. Bakın dünyanın ilk insansız savaş uçağını biz yaptık. Dünyadaki İHA teknolojisinde geldiğimiz denizde, havada, karada geldiğimiz nokta ortada. Kendi konvansiyonel silahlarımızı yaptığımız teknoloji ortada ve bunları biz milli zekamızla yapıyoruz. Hatta şurada renkli bir görüntüydü, onu da söyleyeyim. Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı ile askeri törende selamlama yaptıklarında merhaba asker dedi ya Donald Trump. 10 saniye içerisinde bizim jetlerimiz Amerikan ve Türk bayrakları içeren bir şovla müthiş bir gösteri yaptılar. Ve medyada, uluslararası medyada da şunu söyledi. Nasıl hesapladınız bunu? Yani jet o selamlama sonrası 10 saniye içerisinde o görüntüyü nasıl hesaplayabildi? Nasıl yapabildiniz bunu? İşte bu Türk askerinin, Türk aklının nasıl diyelim kabiliyeti, işte o Türk aklının, Türk medeniyetinin gücü ve tabii ki bu tesadüf değil. Dolayısıyla bizi NATO içerisinde artık jeopolitik bir güç, artık Güneydoğu Kanada değil ama merkezileşen bir aktör olarak kabulünü sembol olarak ben bunu görüyorum. Tabii bir yandan da Ankara'da 50 milyar euroyu aşan yeni kabiliyet ve tedarik anlaşmaları açıklandı. Bu da çok önemli Zeynep Hanım. Bunlar arasında hassas uzun menzilli vuruş sistemleri, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler ve istihbarat kabiliyetleri yer aldı. Hatta hatırlayın şu da ifade etti. Şimdi önümde Ankara Zirvesi'nin notları var. Oradan da hemen söyleyeyim doğru cümlesiyle. Birlikte çalışılabilirlik, transatlantik savaş bulutu. Bu ilan edildi. Gelişmiş yapay zeka modellerini benimseyeceğiz dendi. Bakın şimdi bu ortaklıkla beraber artık 2025 yılıyla 139 milyar doların üzerinde savunma sanayi yatırımlarının kapasitesinin arttırılması aslında bize şunu ifade ediyor Zeynep Hanım. NATO salt bir askeri ittifaktan ziyade endüstriyel bir ittifaka dönüşüyor. Şimdi bu üretim kapasitesini en çok hangi ülke karşılayacak? Şimdi Ankara'da bu zirvenin gerçekleşmesi ve Ankara'dan bunu ilan edilmesinin bir manası olmalı. İşte bu işte majör rol, majör yük diyelim sorumluluk Türkiye'nin üzerine geliyor. Ve bu da ifade edildi. Hem Sayın Savunma Bakanımız, hem Sayın Dışişleri Bakanımız, hem Sayın Cumhurbaşkanımız o ikili görüşmelerde Türkiye'nin buna hazır olduğunu ifade etti. Hatta şu da söylendi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından basın toplantısında. Biz Ukrayna Savaşı'na destek vermeye devam edeceğiz. Ukrayna Savaşı'ndaki yerimiz belli ama kuzey komşumuz Rusya'yla da proaktif çok yönlü dış politikamızı devam ettireceğiz dedi. Yani oraya bir kompartıman, bir mesafe koyarak bunu da söyledi. Bence bu da NATO açısından çok değerli. Çünkü Putin biliyorsunuz Kiev'i vurmaya devam etti. Biraz dozajı arttırdı. İşimiz Putin'i siz nasıl durduracaksınız? Karadeniz'de daha fazla Ukrayna'yı işgal etmesini veya daha fazla savaşın gidişatını nasıl engelleyeceksiniz daha da artmasını? Türkiye sayesinde, diyalog sayesinde. Dolayısıyla ben bir taraftan da NATO içerisinde Türkiye'yi Ukrayna-Rusya savaşında taraf yapmaya çalışanlar var. Bu Ukrayna Gönülleri hadisesi, Ukrayna Gönülleri Koalisyonu biliyorsunuz Boğal bölgesinde tasarlanıyor. Ben bu ismin değişmesi gerektiğini düşünüyorum Zeynep Hanım. Bu Montreux bakımından da, Türk-Rus ilişkileri bakımından da sıkıntı yaratmaması lazım. Özellikle Türkiye-Rus ilişkilerinin dengeli ve bizi daha fazla gerilime sürüklememesi açısından da bence o isimde bir düzeltme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam önemli detaylardan biri de F-35 mevzusuydu aslında. Belki de en önemli konuydu. Netanyahu'nun bu konudaki tepkileri çok konuşuldu. Vermesini istemiyorum dedi ama Trump yine de F-35'leri vereceğini söyledi ve yaptırımları kaldırdı. Aslında bunlar çok önemli detaylar. Evet. Peki bugünden sonra Amerika ile İsrail'in arası nasıl olacak hocam ve gerçekten F-35'ler verilecek mi? Şimdi F-35 hadisesi biliyorsunuz Türk-Amerikan ilişkilerindeki en büyük problem başlıklarından biri. Biz S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan aldığımız için F-35 programından tedarikçi, proje ortağı olmamıza rağmen üretilen 5 savaş uçağının parasının ödenmesine rağmen el konuldu. Bu bir hukuki gasptır Zeynep Hanım. Bunu bir kenara koyalım.
Efendim siz NATO üyesisiniz, siz Rusya'dan S-400 alamazsınız. Tamam, biz size gelip şunu söylemedik mi? Türkiye terörle mücadele ederken, Türkiye sınır ötesi mücadele verirken, Türkiye'de efendim büyük bir tehdit altındayken siz neden bize NATO olarak gerekli desteği vermediniz? Neden PKK'yı mücadelede görmezden geldiniz? Niye Türkiye'yi bu sorunla tek başına bıraktınız? NATO açısından söylüyorum. Biz baş ederiz, sıkıntı yok. Ama bize diyorsunuz ya S-400 niye aldınız? Ben şöyle söylemiştim o dönemde. Bize yapılan muamele şu. Güneşli havada elimize şemsiye veriyorsunuz. Yağmurlu havada şemsiye elimizden alıyorsunuz. Yani benim ihtiyacım olduğu anda elimde sistem olmadıktan sonra, savunma sistemi olmadıktan sonra ne önemi var biz Türkiye'nin yanındayız demenizin? Ben de özgür bir ülke olarak biz dedim ya NATO'ya bağımlı değiliz, bağlıyız. Madem vermiyorsunuz, madem bu yok o zaman ben kuzey komşum Rusya'yla bir anlaşma yaptım. S-400'leri aldım. Tamam siz diyelim bize uyguladınız bu ambargoyu. Peki Yunanistan'da S-300'ler var. Şu an Girit'te S-300'leri tutuyorlar. Neden Yunanistan'a kassa yaptırımları uygulamadınız? Hindistan S-400 aldı. Niye Hindistan'a kassa yaptırımları uygulamadınız da bizi kassa yaptırımlarıyla Kuzey Kore, İran ve diğer Rusya gibi yani tırnak içerisinde düşman blok içerisinde gördünüz? Şimdi Zeynep Hanım bal diyerek ağız tatlanmaz. Donald Trump geldi çok güzel dostluk mesajları işte efendim birliktelik ama artık bunu ıslak imzalı mühürlü bir kağıtta görmemiz lazım. Çünkü Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yasası aktifken bize sarılmanızın bir manası yok. Önce o yasa kongreden iptal edecek. Bir yasayla çıktı, bir yasayla iptal edilecek. Ve arkasına F-35. Ben şöyle algıladım. F-35'i tam olarak halledeceğim demedi. Belki diyemedi dediğim gibi o baskıdan dolayı ama F-35 dosyasını da kapatmayacağız dedi. Bu da önemli. Dosyayı kapatmamak demek müzakere devam edecek. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım mealinde ben anladım. İsrail ve Yunanistan çok tepki verdi. Özellikle baktığımız zaman F-35 konusunda İsrail'in kesinlikle bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünün korunması adına F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesine Netanyahu birinci ağızdan Trump'a iletti. Hatta böyle tehditvari iletti. Şimdi dolayısıyla bir taraftan tabii ki Yunanistan'da işte Dendias ve Çotakis'in siz F-35 verirseniz burada dengeyi bozarsınız. Diyeceğim ki size dengeyi kim bozuyor bu coğrafyada en çok? Siz bozuyorsunuz. F-35 sizde. Eurofighter sizde. Rafael uçakları sizde. Aldığınız bütün sistemleri hemen burnumuzun dibine kadar Meis Adası'na kadar ki Lozan'a aykırıdır. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdınız. Burnumuzun dibine kadar bu silahları getirdiniz. Rusya tehdidi bahanesiyle. Dengeyi kim bozdu? Bir de Kıbrıs meselesinde Türklerin hakkını yok sayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmezden gelen bir siyasete Akritas planı uygulamaya çalışıyorsunuz ki bunu da bir parantez açayım. Birleşmiş Milletler Kıbrıs temsilcisinin Türkler bize güzel yurtla Maraş'ı versin, biz de ambargoları kaldıralım. Bunu ancak Türkiye ve Türkler güler. Bunun olması imkansız. Maraş bölgesi bir kere, bakın bunu bile bilmiyorlar belki, bir vakıf toprağıdır. Osmanlı döneminde kurulan 3 vakfın, biri Bilal Ağa Vakfı'dır, 2 vakfın şu an ismini hatırlayamadım, 3 vakfın malıdır. Ve hukuka göre vakıf malları devredilemez, satılamaz. Osmanlı Devleti evet bugün yok ama devamı olan, ardılı olan Türkiye Cumhuriyeti var. Dolayısıyla orası Türkiye'nin toprağıdır. Üstteki binalar tartışılır ama toprak bize aittir. Dolayısıyla bu tip tuzak cümlelerle bizi kandırmamalarını tavsiye ediyorum ben burada. Ve İsrail'in de Yunanistan'ın da Türkiye'ye hasmane bir blok oluşturma niyetlerinden derhal vazgeçmelerini, biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail, Yunanistan ve Hindistan bu altıgen doktrini kapsamında Türkiye'ye karşı bir blok oluşturuyorlar. Mavi Vatan'dan Türkiye'yi koparmak, burayı adayı askeri bir bölge haline getirmek, Kıbrıs Adası'nı gibi. Dolayısıyla bunların hiçbir şekilde Türkiye'yi Kıbrıs meselesinden, Adalar Denizi'ndeki bizim mavi vatanımızdan asla vazgeçiremeyeceğini ifade etmek isterim. Ki Cihat Yaycı Hoca'yı da takip ediyorum GZT'de. Doğukan Bey'le çok kıymetli yayınlar yapıyorlar ki orada da hep biliyorsunuz Cihat Hoca da altını çizer. Türkiye'nin âli menfaatlerinin Adalar Denizi'nden 1 santim daha bile geri gitme imkansız, geri adım imkansız. Kasus bellidir. Savaş sebebidir. Gelin anlaşalım. Çünkü hukuk ortada, maddeler de ortada. Adalar Denizi'ne eşit. Kıbrıs iki devletli çözüm. Yunanistan'da bizim niye derdimiz olsun ki? Biz alacağımız F-35'lere niye Yunanistan'a saldıralım? Böyle bir niyetim asla olmamıştır. Hiçbir zaman da olmamıştır. Ama onlar her zaman Türkiye'yi tehdit etmiştir. Kıbrıs'ı tehdit etmiştir. Ama Türkiye'nin bir kere uluslararası hukuk ve anlaşmalara bağlı olarak asla ve asla menfaatlerinden, çıkarlarından geri adım atması mümkün değildir. Hocam bir de Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi oldu liderlere. Bir tabanca hediyesi oldu. Bunun anlamı nedir? Hatta bazı liderler de götürmediler diye biliyorum ülkelerine. Neden götürmediler onu da bir konuşalım. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın zirve sonunda dünya liderlerine hediye ettiği tabanca da çok ses getirdi. Revolver marka Magnum 357 tipi bir silah. Çok da güzel bir silah. Şimdi bunun tabii ki mesajı önemli.
Altını çizelim, bu bir savaş ilanı değil, bir tehdit değil. Meydan okuma da değil asla. Ama bu şunu gösteriyor bence Zeynep Hanım. Benim kendi şahsi algım şu. Eskiden Türkiye'ye bir mermi ürettirmeyen, bir tabanca ürettirmeyen zihniyet, bakın şu anda Türkiye milli tabancasını, silahını üretecek vaziyete geldi ve bunu dünya liderlerine artık hediye edebiliyor. Şimdi aklıma kim geldi? Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rahmetle analım. Savunma sanayinin yalnız dehaları olarak adlandırdığımız rahmetli Nuri Killigil, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Enver Paşa'nın kardeşi, Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Necmettin Erbakan rahmetli ve Vecihi Hürkuş. Bu 5 isim bizim savunma sanayimize hizmet ederken birileri tarafından engellendi. Derin güçler tarafından engellendi. Kimileri şehit edildi. Şimdi bu mermileri, silah görünce aklıma tabii Nuri Killigil'in kendi silah fabrikasında, mermi fabrikasında şehit edilmesi geldi. Biliyorsunuz Nuri Paşa silah fabrikasında havaya uçuruldu ve kendisinin naaşı maalesef parça parça oldu. Vücut bütünlüğü bozuldu ve bulunan vücut bütünlüğünde ayrılan parçalar bir araya getirildi. Kendisi, hiç unutmuyorum bu fotoğrafı. Şöyle küçük bir tabuta konuldu. Küçük bir tabut, minicik bir tabut. Cenaze namazı kılınmak istendi. Cenaze namazı kıldırılmadı. Bakın çok önemli. Ama oradaki tabii ki vatandaşlar kendi aralarında hemen namazı kılın Nuri Paşa'nın ve defnedildi. Şimdi Nuri Paşa'nın mermi ve silah fabrikasını havaya uçuranlar bugün Türkiye'yi işte hep bahsettiğimiz o milli konularda, milli stratejik hamlelerimizde yine baskılamaya çalışıyorlar. Daha sonra bunu darbelerle yaptılar. Suikast girişimi. Birçok kez bunu denediler. Şimdi dolayısıyla bu mesajın bence rahmetli Nuri Killigil'in hatırasına bir mesaj olarak görüyorum ben. Şakir Zümre'nin yine aynı şekilde fabrikası, biliyorsunuz silah fabrikası soba fabrikasına çevrildi. Üretimi durduruldu. Çünkü o dönemde bizim özel harp dairesi olarak adlandırdığımız derin güçler maalesef ki Türkiye'nin kendi silahını, kendi tankını, kendi hava, kara, deniz aracını üretmemesi üzerine büyük bir baskı uyguluyordu. Rahmetli Menderes bunu kırmaya çalıştı. Maalesef 27 Mayıs darbesiyle öldürüldü, idam edildi, şehit edildi. Arkasından gelen darbe süreçlerinin nedenlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ben bu silahın bu mesajda olduğunu ama işte bazı İngiltere gibi, Norveç gibi devlet başkanlarının ülkelerinin yasaları sebebiyle bunları götüremediklerini ifade ettiler. Ama kimi devlet başkanlarından da gerçekten harika bir hediye, çok teşekkür ediyoruz diye de böyle bir teveccühte gördüğünü görüyoruz. Ben çok beğendim. Dediğim gibi tarihimize ve Nuri Paşa'nın hatırasına bir temsil olarak gördüm bu hediyeyi. Hocam siz oranın havasını soludunuz. Orada bir gerginlik, gelecekte bir gerginlik gördünüz mü? Olabilecek bir şey ya da bundan sonra NATO'nun nasıl bir geleceği olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, ben daha gergin bir toplantı bekliyordum açıkçası. Ama ilk işte Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın görüşmesi ve işte dünya liderlerinin gelmesi, NATO liderlerinin gelmesiyle işte yemek sonrası çekilen aile fotoğrafında ben yüzlerin çok sıcak, çok gülümseyen, dedim ya böyle sanki dost yemeği, bir akşam yemeği Beştepe'de düzenlendi. Herkes sonra evine gidecekmiş gibi bir hava var. Dolayısıyla zannettiğimden daha ılımlı geçti. Tabii kapalı kapılar ardında müzakereler, sert pazarlıklar olmuştur. Çok çok normal. Ama dediğim üzere buradaki hadisenin tabii Donald Trump'ın basın toplantısı dinlerken tabii beni de şaşkınlığa düşürdü. Biraz şok etkisi yarattı. İran noktasında ateşkes bitmiştir. Artık bu saatten sonra İran vurulacaktır demesi bence biraz gerdi. Son gün gerdi. Son saatler gerginliği arttırdı. Ve nitekim de o gece vuruldu. Şimdi NATO cephesinin bir başka önemli cephesi İran olacağını göreceğiz. Yani NATO'yu, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu İran konusunda biraz daha fazla cepheye çekmeye çalışacak gibi geliyor. Şunu da altını çizmek lazım. İran'a sınırı olan yegane NATO üyesi de biziz, Türkiye. Şimdi burada çok dikkatli olmamız gereken bir sürece giriyoruz Zeynep Hanım. Ben hep size de ifade ettim. Türkiye ile İran savaşı arz-ı mevudun son sayfasıdır. Büyük İsrail Projesi'nin son sayfasıdır. Çünkü İslam dünyasında bir iç savaştır Türkiye-İran savaşı. Türk'ün Türk'le savaşıdır. Türkiye-İran savaşı. Ben rejimle ilgilenmiyorum. Benim İran'da derdim devlet. Yani 2500 yıllık devlet. Türk medeniyetinin devleti. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz ne Sünnilik dinindeniz dedi, ne Şiilik dinindeniz dedi. Çok önemli mesajdı İslam dünyası bakımından. Dolayısıyla burada dikkatli olmamız gerekiyor. Bizi kuzeyden bir cephedir, şöyledir, böyledir gibi salvolarla, ki bu tuzağa asla düşmeyiz. İddialı konuşuyorum çünkü bunun denemesini yaptılar. İran'dan füze atıldı bize birkaç tane biliyorsunuz. Nahçıvan'a füze atıldı. Bakın bir Azerbaycan'a atılıyor, bir bize atılıyor. Pezeşkiyan bizle alakası yok dedi. Evet, ben Pezeşkiyan'ın sözlerine inanıyorum ama İran içinde bir İran var. Pezeşkiyan Türk dünyası için bir şanstır. Bunu da ifade etmek isterim. Hükümet olarak. Ama bu İran hadisesini bence dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Kuzeyde Rusya, güneyde İran. İki cephe açısından da NATO'da Türkiye'nin varlığı önemli. Ama birileri hem kuzeyde hem güneyde bizi biraz ateş hattına doğru sürüklemekte istiyor. Benim dikkatimi çeken nokta biraz da buydu. Ama diğer noktalarda NATO'nun 3.0 konsepti ve manifestosunun artık Türkiye'nin merkezi bir jeopolitik aktör, bir menteşe ülke olarak masanın kenarında oturan değil, merkezinde oturan, ana konumda oturan bir ülke olarak
artık kabul edildiğinin bir NATO'su olarak gördüm. Ama dediğim gibi biz NATO'ya rağmen bazı dönem NATO üyeliğimizi devam ettirdik. İnşallah bundan sonraki dönemde ittifak ilişkilerinin daha iyi olması gerektiğini ifade ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim son olarak, bence manşet olmalı bu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden kendi demedi ama ben öyle yorumladım. NATO ittifakı artık askeri bir ittifaktan ziyade en az onun kadar vicdani de bir ittifak olmak zorunda. Vicdani ittifak. Çünkü biz burada barış, işbirliği derken güneyimizde 100 binden fazla insan şehit edildi Gazze'de. Lübnan'da hala insanlar katledilmeye devam ediliyor ve biz NATO olarak bu kadar kudretliysek niye İsrail'i durduramıyoruz? Mesajını verdiğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Ki söyledi, Filistin'de adil bir çözüm dedi. İsrail F-35'leriyle, elindeki son sistem silahlarıyla kundaktaki bebekleri, hastanede yatan insanları, yaşlıları, kadınları, mülteci kampında yaşamaya çalışanları diri diri yakmasıyla siz karşı koyamayarak, İsrail'i ambargolayamayarak bana adaletten, eşitlikten bahsedemezsiniz. Bence mesaj buydu. Vicdan ittifakı. Aynı şey Birleşmiş Milletler için de geçerli. Siz madem 3.0 diyorsunuz, o zaman çıkacaksınız, diyeceksiniz ki İsrail'e sen o silahları masum insanların üzerine kullanamazsın. Bu bir savaş değil. Sen tek taraflı olarak halkları vuruyorsun. Gazze'leri öldürüyorsun ve bunu başbakanları kendileri söylüyor. Biz çocuk vuruyoruz, vurmak zorundayız diyor. Çünkü o çocuklar yarın büyüyünce bizden intikam alıyor diyor. Böylesine bir katliamı ilan eden zihniyete karşı o zaman ben de burada çağrı yapıyorum. NATO eğer bir vicdan ittifakı olmak istiyorsa İsrail'e karşı bir vaziyet alıp İsrail'e karşı dur demek zorunda. Yoksa diğer türlüsü ikircikli, çifte standartlı bir politikanın öteye gitmez. Aynı mesajı ben Avrupa Birliği'ne de gönderiyorum. Aynı mesajı ben Birleşmiş Milletler'e de gönderiyorum. Hocam kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Buraya kadar videoyu izleyen tüm izleyicilerimizin tekrardan kanalımıza abone olmaları konusundaki çağrımızı yineliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.